Merhaba sevgili dostlarım. Güzel bir seriyle karşınızdayım. 100 günde Python Pro Bootcamp adında bir seri sizlere hazırlamak istedim. Yıllardır Python alanında eğitimler veriyorum. Python ve diğer dillerle alakalı yazılım eğitimleri veriyorum. Bu eğitimlerin sonunda elde etmiş olduğum tecrübeleri de şöyle 100 günlük bir eğitim serüveni içerisinde sizlere aktarmak istedim. Bu eğitim serüvenimiz temel seviye yapılarla başlayacak arkadaşlar. Daha sonrasında ilerleyen kısımlarda makine öğrenmesi algoritmalarına gireceğiz. Derin öğrenme algoritmalarına gireceğiz arkadaşlar. Hemen devamında veri bilimi ile alakalı çalışmalar yapacağız. Yapay zeka ile alakalı çalışmalar yapacağız. Web geliştirme uygulamaları yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Kullanıcı arayüzü uygulamaları yapacağız. Ve eğitim sürecinde ne kadar zamanımız kalırsa ekstra büyük projeler sizlerle beraber yapmak istiyorum. Keza görüntü işleme tarafı da aynı şekilde eğitimimiz içerisinde yer alacak arkadaşlar. Bu süreci stabil bir şekilde ilerlettiğiniz takdirde arkadaşlar size güzel dönüşleri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta temel seviye yapıyla başlayacağız arkadaşlar. Yani değişkenler ve veri tipleriyle başlayacağız. İşte bir değişken nasıl oluşturulur? Değişkene değer ataması nasıl yapılır? Daha sonrasında bu değişkenlerle alakalı işte ekrana yazı yazdırma, kullanıcıdan veri alma gibi işlemler nasıl yapılır? Bunlarla bir yavaş yavaş başlayacağız. Devamında sizlerle beraber getiririz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizlere Python'ı neden öğrenmelisiniz? Ondan birazcık bahsederek başlamak istiyorum. Şimdi Python biraz sonra da grafiğini de göstereceğim arkadaşlar. Tuple indeksi diye bir indeks var arkadaşlar. Bu indeks hem sektörde bu yazılım diliyle ne kadar şirketlerin haşır neşir olduğunu hem developerların, proje geliştiren insanların ne kadar hangi dili yoğunlukla kullandığını gösteren bir karma indeks arkadaşlar. Ve bu indeks vasıtasıyla da aslında biz bir öngörüde bulunabiliyoruz. Şimdi indeksi bir açalım. Üzerinde birazcık sohbet edelim isterseniz. Şimdi TIOB indekse bakacak olursak arkadaşlar şu an dünya genelinde en çok kullanılan yazılım dili Python. Şimdi Python olmasının aslında bazı gerekçeleri var arkadaşlar. İki farklı gerekçe sunayım size bu noktada. Birincisi temel yapısının çok kolay bir şekilde öğrenilebiliyor olması. Kısa ve öz kod satırlarından oluşup aslında çok fazla sizin yapı ezberlemek veya yapıları anlamak zorunda kalmıyor oluşunuz. Yani ekrana bir yazı yazdırma işlemini C programlamada basit bir şekilde düşünecek olursak 4-5 satırda yaparken burada tek satırda bu işlemi yapabiliyorsunuz. Aslında bize yazacağımız kod satırlarında bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra Python içerisinde birçok farklı kütüphane var arkadaşlar. Kütüphaneleri de şöyle özetleyebiliriz. Bizim belirli işlemleri yapmak amacıyla oluşturmuş olduğumuz yapılar bunlar. Ve şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben görüntü işleme işlemleri yapacağım. İşte bu fotoğraflarla alakalı çalışmalar olabilir veya anlık veri üzerinde yüz tanıma, göz algılama veya işte plaka tanıma, plaka okuma gibi örnek veriyorum basit projelerden. Bunları yapmanızı sağlayan özel bir modülleri var arkadaşlar. Veya ben işte matematiksel nümerik işlemler yapmak istiyorum dediğimizde farklı bir modül karşımıza geliyor. Ben işte verileri görselleştirmek istiyorum dediğimizde farklı bir modül karşımıza geliyor. Aslında kompleks bir yapı var karşımızda ve bu kompleks yapıyı da şöyle özetleyelim. Normalde bazı işlemleri yapmak için o işlemlerin nasıl yapılacağını tek tek tanımlamamız gerekiyor. Nereden bu veriyi alıp nereden nasıl bir şekilde geçireceğini veya nereye gideceğini, çıktılarının nasıl olacağını tek tek aslında tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kütüphanelerin burada, modüllerin bize avantajı şu oluyor. Bu işlemleri zaten öncesinde bir fonksiyon içerisinde tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Ve biz bu fonksiyonu alıp hazır bir şekilde kullanarak otomatik olarak bu arkada yapılan işlemleri yaptırabiliyoruz. Aslında bize yine bir zamandan kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bunlar bizim için oldukça önemli parametreler. Ve bu yüzden de Python şu an birinci sırada arkadaşlar. Ve baktığımızda da 2018 yılı itibariyle bir pikleyen grafiği var arkadaşlar. Artan bir yapısı var.
Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Fark ettiyseniz 2018 sonrasında yapay zekaya dair çalışmalar daha da yoğunlaşmaya başladı. Şimdi 2018 yılı itibariyle aslında yapay zeka çalışmaları arttığında bu yapay zeka çalışmalarının temelinde yatan yazılım dili genel itibariyle Python arkadaşlar. Tabii ki farklı yazılım dilleriyle entegrasyonlar da söz konusu kesinlikle ama genel itibariyle Python dilinin içerisindeki modülleri, kütüphaneleri biz kullanarak yapay zeka algoritmaları oluşturabiliyoruz. İşte bu yüzden arkadaşlar Python belirli bir noktadan sonra ciddi artışlara gitmeye başladı arkadaşlar. Aynı zamanda Glassdoor'un örnek veriyorum Top 50 Jobs grafiğine bakacak olursak en fazla iş ilanı verilen 50 işe baktığımızda şimdi şöyle söyleyeyim. Glassdoor dediğimiz şey bizim Türkiye'deki Kariyer.net'in uluslararası versiyonu arkadaşlar. İlk başta Glassdoor dediğimiz yapı temel itibariyle şöyle oluştu. Bizim şirket içinden maaş verilerimizi veya şirkete dair bilgileri aslında işte yorumsal bilgilerden bahsediyorum. Paylaştığımız hani yeni bir iş başvurusunda bulunacak kişiye bir ön hazırlık olması adına belirli verileri paylaştığımız bir siteydi. Bu insanlar genel itibariyle kullanıyordu. Daha sonrasında bir kariyer iş sitesine döndü arkadaşlar. Şimdi site içerisinde şöyle bir bakalım en fazla tercih edilen 50 meslek ne ve bu mesleklerde neler kullanılıyor. Şöyle birazcık sohbet edelim arkadaşlar. Şimdi 2022 verisine baktığımızda arkadaşlar full stack engineer veya mimari, yazılım mimarisi geliştiren data veri bilimciler, DevOps mühendisleri, strateji yöneticileri. Şimdi bizim Python kullanarak genel itibariyle hitap edeceğimiz yapılardan birisi full stack engineer arkadaşlar. Yani biz Python'la hem frontend tarafını yani kullanıcıların göreceği kısmı hem backend tarafını yani sistemsel çalışmasını sağlayan yeri algoritmasını oluşturabiliyoruz, kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Buna dair aslında elimizde geçerli güzel modüllerimiz var. Devam ettiğimizde data science kısmında, veri bilimi kısmında, veri bilimci kısmında aslında genel itibariyle zaten Python tarafından yapılıyor. Bazı yerlerde R dili de kullanılıyor kesinlikle ama büyük bir çoğunlukla veri bilimci dediğimiz kişiler Python tarafından oluşturulmuş sonuçlar üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Ve bu çalışma esnasında da sonuç olarak Python'ı kullanmak durumunda kalıyor arkadaşlar. Machine Learning Engineer dediğimiz makine öğrenmesi mühendisleri arkadaşlar. Bunlar temel itibariyle belirli veriler üzerinde tahmin algoritmaları oluşturup işte örnek veriyorum bizim bir hasta verimiz var arkadaşlar. Hastalara dair biz şunu yapmak istiyoruz. İşte hastalık şüphesi uyandıran kişileri tespit etmek istiyoruz. Mesela bizim elimizde diyabet verileri var diyelim. Tamam mı? Ve diyabet hastalarının işte belirli glukoz değerleri, kanındaki belirli değerleri aldığımız bir veri setimiz var. Ve yeni bir kullanıcı geldiği zaman ben bu kullanıcının şeker hastası olma ihtimalini veya şeker hastası olabilme ihtimalini süreç içerisinde tahmin etmek istediğimde arkadaşlar Machine Learning taraflarını kullanıyorum. Bu tabii ki bir sağlık sektörü için örnek basit bir uygulamaydı. Ama tabii ki bununla alakalı daha kompleks, daha büyük yapıda çalışmalar var arkadaşlar. Yine yapay zeka tarafının temellerini de makine öğrenmesi algoritmalarıyla atıyoruz. Tabii ilerleyen kısımlarında derin öğrenme yapımız da var. Deep Learning olarak geçer. Burada daha kompleks, daha karmaşık işlemler yapmaya başlarız. Daha fazla matematiksel işlem yapmaya başlarız. O süreçlere de beraber zaten değineceğiz arkadaşlar. 7. sıradaki Data Engineer veya işte 8'deki Software Engineer yine bizim Python tarafında arkadaşlar süreç içerisinde ilerleyebileceğimiz alanlardan birisi arkadaşlar. Dediğim gibi aslında ilk 10 içerisinde bile yaklaşık yarısını dolduran bir yazılım dilinden bahsediyoruz. Ve öğrendiğiniz takdirde yabancı dilinizin de güzel olduğu takdirde arkadaşlar hem yurt içi hem yurt dışı iş olanağınızı oldukça fazla artıran bir yazılım dili arkadaşlar. Şimdi gelin beraber yavaş yavaş Python'daki değişkenler yapısıyla başlayalım. Daha sonrasında diğer konulara da yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi
Öncelikle şöylece bir değişken nedir? Bundan birazcık bahsedelim arkadaşlar. Şimdi mesela benim bir iş yerim var ve iş yerindeki çalışanlarımın maaş bilgilerini tuttuğum bir yapı olmasını istiyorum. Her seferinde bütün maaş verilerini tek tek girmek istemiyorum arkadaşlar. Bir tane yapıyı çağırdığımda ben otomatik olarak bu maaş verilerinin gelmesini istiyorum diyelim. İşte bu gibi yerlerde arkadaşlar biz değişkenleri kullanıyoruz. Değişkenler içerisine verilerimizi depoluyoruz. Aslında bir USB bellek gibi düşünebilirsiniz minimal seviyede. Ben bir değişken içerisine veriyi depoluyorum. Daha sonrasında istediğim an, istediğim zaman çağırdığımda otomatik olarak bana aslında bu değişkenin değerlerini getirmiş oluyor arkadaşlar. Ve ben bu sayede her seferinde o değerleri tekrar tekrar girmek zorunda kalmıyorum arkadaşlar. Şimdi değişken oluşturulurken bazı önemli noktalarımız var ve biz o noktalara dikkat etmek durumundayız. Şöylece bir bakacak olursak arkadaşlar. Birincisi değişken nasıl oluşturulur? Değişken adı. Daha sonrasında bir atama operatörü arkadaşlar. Ve en sonunda da bir değer olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada neyi kastediyorum? Gelin beraber örnek verelim. Bir yaş değişkenim olsun. Daha sonrasında ben buradan içerisinde bir yaş değeri tutayım. Şimdi yaş değişkenim bir kullanıcının yaşını temsil etmiş olsun. Ve ben içerisine 10 değerini koyuyorum. Bakın buradaki eşittir. Eşitlik anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir parametre. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Diğer diller için de bu şekilde geçerli. Bu önemli bir kısım. Temelde gelen bir kısım genelde eşitlik anlamına geliyor deyip geçilir. Ama bu şekilde değil. Atama operatörüdür. Hocam ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Ben bu atama operatörünün mantığını şöyle anlatıyorum. Öğrencilere geçmiş yıllarda da bu şekilde aktardım. Bir kitaplığınız var diyelim arkadaşlar. Ve siz o kitaplığın içerisine bir kitap koyuyorsunuz. Şimdi o kitaplığınız o kitaba eşit olmuyor. Ama şunu biliyoruz biz. O kitaplığın içerisinde bu kitap var. Yani bunu biliyoruz. Bu nokta arkadaşlar bizim değişken dediğimiz kavramı aslında açıklıyor arkadaşlar. Değişkenlerimizi bu şekilde özetleyebiliriz. Bir kitaplık var elimizde ve biz o kitaplığın içerisine bir kitap koyuyoruz. Kitaplık kitaba eşitlenmiyor ama o kitaplığın içerisinde o kitabın olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Değişken dediğimiz kavram temel itibariyle bu şekilde. Şimdi devam edelim isterseniz. Şöyle bir işlem yaptıralım arkadaşlar. Değişkenlerimizi oluştururken, değişken adlarımızı oluştururken biz nelere dikkat etmek durumundayız? Şimdi ben değişken adını oluştururken arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunların neler olduğundan biraz sonra bahsedeceğim. Değişken adı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallar arkadaşlar. Şimdi birinci kuralımız değişken adlarını oluştururken İngilizce karakter kullanmak durumundasınız arkadaşlar. Değişken adları İngilizce karakterler ile oluşturulur. Şimdi Türkçe karakterlerden Ü gibi, Ş gibi, büyük İ gibi, küçük I gibi, Ö gibi karakterleri kullanamazsınız arkadaşlar. Şimdi normalde kullanırken burada bazen siz yani şu son güncellemelerle beraber hatalar vermemeyi gösteriyor aslında. Ama projeniz kompleks hale geldi diyelim. Ve biz proje içerisinde ufacık bir değişken adı yanlış kullanımı sebebiyle bütün projenin rafa kalkmasını, sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermek istemeyiz. O yüzden en baştan her şeyi doğru bir şekilde götürüp doğru bir şekilde hareket ettirmemiz gerekiyor. Biz değişken adlarını İngilizce oluşturacağız arkadaşlar. İkincisi değişken adları oluşturulurken arkadaşlar bizim yine bilmemiz gereken kurallardan birisi sadece özel karakterlerden sadece alt tire kullanılır. Yani şunu demek istiyorum. İşte şarp gibi, dolar gibi, işte yüzde gibi, işte veya ile gibi işaretler değişken adları oluşturulurken kullanılamıyor arkadaşlar. Ben işte sayı bir adında bir değişken oluşturabiliyorum. Bunlar önemli bir nokta arkadaşlar. Üçüncü önemli noktamız bizim değişkenleri oluştururken başlangıç karakterimiz bir sayı olamaz arkadaşlar.
Yani şunu demek istiyorum. Ben bir sayı adında bir değişken oluşturamam. Ben bunu nasıl oluşturabilirim? Alt dire sayı adında bir değişken olabilir. İşte sayı 1 adında bir değişken olabilir. Bu gibi özellikler kullanılabilir arkadaşlar ama biz bir sayı yani şu ifadeyi kullanamayız arkadaşlar. Tamam, bunlar önemli noktalar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Evet, burayı da bu şekilde temel olarak söylemiş olalım. Örnekler, uygulamalar üzerinden gidecek bir eğitim olacak. O yüzden olabildiğince bunları birazcık özetsel geçelim. Yeri geldiğinde eklemelerimizi, çıkarmalarımızı zaten uygulamaları yaparken fark ettikçe olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben dediğim gibi yaş adında bir değişken oluşturdum ve içerisine 10 değerini atadım. Daha sonra ben işte bu yaş değişkeninin değerini ekranımda görmek istiyorum. Bakın yaş dedim. Ve çalıştırdığım takdirde kodumu arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 değerini ben ekranımda görmüş oldum. Print burada bizim ekrana yazı yazdırma işlemlerimizi gerçekleştiren fonksiyonumuz arkadaşlar. Şimdi ben bir değer gördüm dedim, tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum. Burada bir yazı yazdırmak istiyorum ben ekrana diyelim. Ve yazımda işte kendi adım soyadım olsun. Ben geldim Şükrü Yusuf Kaya metnini bastırmak istiyorum diyelim. Çalıştırdığımda bastı. Şimdi fark ettiğiniz üzere arkadaşlar birinde çift tırnaklar arasında işlem yaptım. Birinde öyle bir şey yapmadım. Eğer siz ekrana bir metin yazdırmak istiyorsanız burada arkadaşlar çift tırnaklar arasında yapmanız gerekiyor. Ama ben bir metin değil de bir değişkenin değerini yazdırmak istiyorum dediğiniz takdirde de bu çift tırnakları kullanmamanız gerekiyor. Eğer ben kullanırsam ne olur? Ondan birazcık bahsedeyim. Bakın yaş değerim basılmış burada ve ardından da gördüğünüz üzere burası basılmış. Ben tam şu aralığa hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Print ile geldim. Çift tırnağımı da açtım. Bir yaş yazdım. Şimdi arkadaşlar burada yaş değişkeninin değerini basmaz. Sadece oradaki yaş ifadesinin, yaş metninin kendisini yazdırır arkadaşlar. Bir değer yazdırma işlemi gerçekleştirmez. Bu önemli bir nokta. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Tamam, bunu da yapmış olduk. Bir değer nasıl bastırılır, bir metin nasıl bastırılır bunu görmüş olduk. Şimdi ben yazılım içerisinde arkadaşlar özellikle kullanmam gereken bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Yorum satırları. Konuları üst üste vereceğim birazcık arkadaşlar. Sonrasında uygulamalar üzerinde bayağı bir tartışaraktan bu konuları halledeceğiz zaten. Şimdi yorum satırları dediğim şey nedir? Fark ettiğiniz üzere benim ekranımda şuralar hiç çalışmadı arkadaşlar veya şurası hiç çalışmadı. Ben mesela şunu bir yorum satırını aldığım takdirde mesela şöylece şurayı yorum satırını alalım. Şunu da yorum satırını alalım. Ve çalıştırdığım takdirde sadece Şükrü Yusuf Kaya'yı bastırdı. Arkadaşlar yorum satırları temel itibariyle makineler tarafından yani bilgisayarınız tarafından görülmeyen şeylerdir arkadaşlar. Kod dosyasını açtığınız takdirde siz bu yorum satırlarını görebilirsiniz ama bu kod dosyası çalıştırılırken bu yorum satırları görülmez. Hocam biz o zaman bunu neden kullanıyoruz kısmına gelecek olursak 3 farklı kullanım amacı size sunacağım. Birincisi bireysel kullanım arkadaşlar. Bu bireysel kullanımda şöyle düşünebilirsiniz. Bir kod yazdık ve yazmış olduğumuz kodda işte belirli bölgelerde belirli işlemler gerçekleştirdik. Biz şunu söylemek istiyoruz. İşte ben burada şunu yaptım diye kendime aslında bir not bırakmak istiyorum ki önümüzdeki hafta veya 2 hafta sonra veya 1 yıl sonra ben o kodu açtığımda nerede neyi nasıl yaptığımı aslında algılayabilmek istiyorum. Bütün kodu okumak yerine kod satırlarındaki bu yorum satırlarını okuyup nerede neyi neden yaptığımı aslında açıklayabilirim kendime. Bu bireysel kullanım için oldukça önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi yorum satırları ikinci tarafta da kurumsal yapılarda arkadaşlar. Bir şirkette bir ekip çalışmasında kullanmanız gereken bir şeydir. Kurumsal büyük şirketlere baktığınızda aslında kod satırı kadar yorum satırının da olduğunu görmektesiniz. Bunun sebebi de şu. Şimdi mesela Ahmet, Mehmet ve Ayşe adında 3 farklı çalışanınız olsun. Ahmet projenin ilk bölümünü, Mehmet ikinci bölümünü, Ayşe de üçüncü bölümünü yapıyor olsun. Ahmet önce projenin ilk bölümünü yapıp tamamlayıp Mehmet'e verecek. Mehmet de sonrasında eklemeler yapıp Ayşe'ye verecek. Ayşe de eklemelerini yapıp son haline getirip projeyi tamamlayacak diyelim. Şimdi
Ahmet'le Mehmet'in ve aynı zamanda Mehmet'le Ayşe'nin birbirleri arasında bir aktarımı olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Ben kodu yazdım, evet. Ama bu kodda neyi neden yaptım, neyi nerede yaptım, nasıl yaptım gibi aslında notlar vermem gerekiyor. Eğer ben bunu yapmazsam bir sonraki kullanıcım bütün kodu baştan sona okumak zorunda kalabilir. Mesela benim kodum 100.000 satırlık bir kod ve ben Mehmet'e aktarırken 100.000 satırlık bir kod aktarıyor. Mehmet sadece bu kod satırlarından 3.000 satırı üzerinde güncelleme yapıp daha sonrasında kendi kodlarını yazacak diyelim. Şimdi Mehmet bütün 100.000 satırı okumak yerine ne yapıyor arkadaşlar? Yorum satırları içerisinde tarayıp çalışacağı yerleri kendisine kestirip arkadaşlar sadece oralara odaklanıp çalışmalar gerçekleştiriyor. O yüzden birbirleri arasındaki aktarımların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için arkadaşlar bizim yorum satırları eklememiz lazım. Şimdi kurumsal mimaride ya da ekip çalışmasında birinci önemli nokta bu. İkinci önemli nokta da şu arkadaşlar. Siz bir projede çalışan personelsiniz diyelim. Şimdi siz işten ayrılabilirsiniz. Yeni bir işe geçiş gerçekleştirebilirsiniz, değil mi? İşte bu geçişi gerçekleştirdiğiniz takdirde arkadaşlar yerinize gelen yazılımcı arkadaşın sizin neden, neyi nasıl yaptığınızı algılayabilmesi gerekiyor. Şimdi sizin bütün kodlarınızı tek tek okumakla zaman kaybetmeyi kimse istemez. Yani bunu siz de istemezsiniz. Yeni gelen bir yazılımcı da istemez. Çünkü şu anki yazdığımız kodlar evet 15-20 satırdan oluşacak değişkenlerde. Koşullu yapıda da öyle olacak. Ama biz projeleri geliştirip büyüttüğümüz takdirde arkadaşlar ne olacak? İşler birazcık daha karışmaya başlayacak. İşte karışmaya başladığı takdirde insanlar bütün kodu tek tek okumakla uğraşmak istemez arkadaşlar. O yüzden bizim yorum satırları ekleyip kullanıcıya bunun bilgilerini vermemiz gerekiyor. İki farklı kullanımından bahsettim. Bir de üçüncü kullanımından, amacından bahsedeyim. Daha sonrasında nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar üçüncü kullanımımız da şu şekilde. Benim elimde örnek veriyorum bir prizin çalışmasını sağlayan iki farklı algoritma var diyelim. Tamam mı? Otonom bir şekilde çalışacak. Kullanıcı belirli bir mesafeye yaklaştığı takdirde bu prizdeki ışığa basacak ve buna göre de çalışacak ve yanacak arkadaşlar. Şimdi ben kullanıcıma iki farklı opsiyonla algoritma gerçekleştiriyorum diyelim. Ve bu iki farklı opsiyondan hangisinin daha optimum bir şekilde çalıştığını öngörmek istiyorum diyelim. Şimdi ikisi de aynı kod içerisinde olduğu takdirde aynı anda iki farklı çalışmayı da çalıştırmanız mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece üzerinde çalışacağımız kısmı boşta bırakıp diğerlerini yorum satırına alıyoruz ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Mesela benim burada yaptığım gibi. Değişken adı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kuralları yorum satırı içerisine almışım. Ben burada gelmişim arkadaşlar yaş değişkeniyle işlemler yapmaya başlamışım. İşte bu gibi çalışmaları biz gerçekleştirirken arkadaşlar yorum satırlarını kullanıyoruz. Ve bu yorum satırları bizim için oldukça kıymetli ve önemli sevgili dostlarım. Şimdi nasıl yapılır bundan birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar benim yorum satırlarım ikiye ayrılıyor. Bir satır bazında, iki satırlar bazında arkadaşlar. Ben sadece bir satırı yorum satırı haline getirmek istiyorsam burada şarp işaretini başına koymam yeterli oluyor arkadaşlar. Şarp işaretini koyduğum zaman devamında yazmış olduğum o satırdaki işlem arkadaşlar yorum satırı haline geliyor. İkinci kullanımımda ben birden fazla satırı yorum satırı haline getirmek istiyorum. Her birine tek tek şarp işareti koymakla uğraşmak istemem. Bu yüzden yapacağım işlem ne olacak arkadaşlar? Önüne bir 3 çift tırnak, bitişine bir 3 çift tırnak koyduğum takdirde bu aralıkta olan bütün çalışmalar arkadaşlar benim için yorum satırı haline gelmiş olacak ve yorum satırı olarak kullanılmaya başlayacak arkadaşlar. Yani temel olarak bu şekilde yorum satırlarından bahsedebilirim. Tamam sevgili dostlarım. Bir sıkıntı yoktur umarım. Varsa lütfen bana bilgi olarak verin arkadaşlar. Ben de sizlerin sorularını, yorumlarını cevaplamaya isterim arkadaşlar. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Hemen birinci günümüzdeyiz. Devam ediyoruz. İkinci videoda da birinci günün ikinci kısmını işlemeye devam edelim sevgili dostlarım.